şöyle bir tarihe göz atalım. İmparatorluklar nasıl yok olmuş? Tarih kitapları imparatorlukların yavaş yavaş ekonomik krizler veya iç savaşlarla yüzyıllar içinde çöktüğünü yazar. Ama milattan önce 1200'lü yıllarda bu böyle gelişmedi. O dönemde dünyanın New York'u sayılan ticaretin, sanatın ve diplomasinin kalbi olan Ugarit'te hayat her zamanki gibi akıyordu. Şehir Akdeniz'in en zengin limanıydı. Ambarlar buğdayla, depolar Kıbrıs bakırıyla doluydu. Ta ki o güne kadar. O gün Ugarit kralının eline dehşet verici bir haber ulaştı. Arkeologlar Ugarit harabelerinde tarihin en dramatik kanıtlarından birini buldular. Bir fırının içine dizilmiş, henüz pişirilmesi tamamlanmamış, dumanı üzerindeyken kentin yok olmasıyla yarım kalmış kil tabletler. Bu tabletlerin fırından hiç çıkamamış olması felaketin bir ordu gibi değil, bir yıldırım gibi düştüğünü kanıtlıyor. Tablette Ugarit kralı Hammurapi Kıbrıs hakimine şöyle sesleniyordu. Babacığım bak, düşman gemileri buraya geldi. Şehirlerimi ateşe verdiler ve ülkemde korkunç şeyler yaptılar. Tüm birliklerim ve savaş arabalarım kuzeyde, Hitit ülkesinde, tüm gemilerim ise batıda, Likya kıyılarında. Ülke tamamen savunmasız kaldı. Eğer düşman gemilerini görürsen beni hemen uyar. Bu tarihin en büyük yardım çığlığıydı. Ugarit kralı bu mektubu fırına koyduktan sadece birkaç saat sonra o bilinmeyen düşman şehre girdi. Kent öyle bir yağmalandı ve yakıldı ki 3200 yıl sonra bile kazı yapan arkeologlar toprak altında 2 metre kalınlığında bir yangın tabakası buldular. Peki Ugarit neden bu kadar çaresizdi? Çünkü sistem o kadar karmaşıktı ki kimse kendi güvenliğini kendisi sağlamıyordu. Ugarit'in ordusu müttefiki olan Hititlere yardıma gitmişti. Hititler ise o sırada kendi içlerindeki kıtlık ve denizden gelen tanımlanamayan saldırılarla boğuşuyordu. Anadolu'nun sarsılmaz hakimi Hititler devasa surlarının arkasında 1000 yıldır güvendeydi. Ancak o dönemki Hitit yazışmaları sistemin nasıl felç olduğunu kanıtlıyor. Hitit kralı 2. Şuppiluliuma'nın son mesajları denizden gelen ve hiçbir kurala uymayan, sadece yakan yıkan bir donanmadan bahsediyordu. Hititler tarihin gördüğü en profesyonel orduya ve en ağır savaş arabalarına sahipti. Ancak bu yeni düşman ne meydan savaşı istiyordu ne de bir başkenti vardı. Onlar bir ordu değil, durdurulamaz bir virüs gibiydi. Kıyıdaki kasabaları yakıyor, kaynakları tüketiyor ve sislerin içinde kayboluyorlardı. Daha da garibi, bu felaketin hemen öncesinde Mısır'dan Hititlere devasa buğday sevkiyatları yapılmıştı. Yani sistem birbirini hayatta tutmaya çalışıyordu. Mısır firavunu Meremptah tabletine şunu yazdırmıştı. Hitit ülkesini hayatta tutmak için gemilerle tahıl gönderdim ama yetmedi. Dünyanın en gelişmiş istihbarat ağına, en güçlü ordularına ve en köklü diplomasisine sahip olan bu süper güçler ufuktan gelen o siyah yelkenlilerin içinde ne olduğunu asla anlayamadılar. Bugün biz de benzer bir kibrin içindeyiz. Modern uydularımız ve istihbarat ağlarımız varken tıpkı Ugarit kralı gibi en beklemediğimiz anda sistemin dışında bir tehditle her şeyimizi kaybedebilir miyiz? Yoksa o siyah yelkenliler bugün siber dünyada mı dolaşıyor? O büyük imparatorluklar alevler içinde yanarken hayatta kalmayı başaranların sorduğu tek bir soru vardı. Bize saldıranlar kimdi? Bugün bile aradan geçen 3200 yıla rağmen bu sorunun net bir cevabı hala yok. Tarihçilerin deniz kavimleri diyerek tek bir çatı altında topladığı bu grup aslında tarihin en büyük ve en başarılı hafıza kırma operasyonunu gerçekleştirdi. Arkalarında ne bir şehir, ne bir tapınak, ne de tek bir satır yazı bıraktılar. Onlar sadece yok etmeye programlanmış birer gölge gibiydiler. Mısır firavunu 3. Ramses'in Medine Tabu tapınağındaki duvar yazıtları olmasaydı belki de yaşanan bu olayları bile asla bilemeyebilirdik. Ramses bu istilacıları isim isim sayıyordu. Peleset, Şerden, Şekeleş, Deniyen ve Veşeş. Ama işin en ürpertici kısmı burada başlıyor. Bu isimlerden bazıları savaş başlamadan çok önce sistemin içindeydi. Örneğin Şerdenler. Ramses'in Kadeş Savaşı'ndaki en sadık ve elit muhafızları Şerdenlerdi. Yani Firavun'un en yakınında onu koruyan kişiler aslında dünyayı yıkmaya gelen o gölge ordunun bir parçasıydı. Bu aslında içeriden sızma vakası olabilir mi? Düşünün, bugün güvenliğimizi sağlayan yazılımların, orduların veya korumaların aslında sistemi çökertecek olan o bilinmeyen gücün ilk dalgası olduğunu hayal edin. Deniz kavimleri bir düşman değil, sistemin dışladığı ve artık kaybedecek hiçbir şeyi kalmayan devasa bir insan topluluğu muydu? Onlar sadece savaşçı değildi. Gemilerinde kadınlar, çocuklar ve öküz arabaları vardı. Bu bir fetih değil, dünyayı karanlığa gömme operasyonuydu. Tunç çağının savaş stratejisi aristokratların kullandığı ağır ve pahalı savaş arabalarına dayanıyordu. Bu arabalar dönemin tanklarıydı. Ancak deniz kavimleri bu kuralı da yıktı. Onlar sürü zekasıyla hareket eden hafif silahlı ve çok hızlı piyadelerden oluşuyordu. Antal İmparatorluk orduları
Bu düzensiz ve korkusuz sürü karşısında felç oldu. Azor, Megiddo ve Lakiş gibi antik dünyanın kalesi sayılan şehirler bu yeni nesil gerilla taktikleri karşısında tek tek düştü. İstilacı güçler şehirlere yerleşmek ve yeni bir hayat kurmak için değil, tamamen yok etmek için savaşıyorlardı. Fethettikleri tüm şehirleri yaşanamaz hale gelene kadar yakıp yıkıtlar, girdikleri her sarayı ateşe veriyor, kütüphaneleri yerle bir ediyor ve medeniyetin biriktirdiği tüm bilgiyi siliyorlardı. Hattuşa'da, Miken'de, Ugarit'te, her yerde aynı senaryo. Önce yangın, sonra mutlak bir sessizlik. Onlar geçtikten sonra geride hiçbir bürokrasi, hiçbir kraliyet ailesi ve hiçbir kayıt kalmıyordu. Adeta tarihin üzerine devasa bir reset butonu basılmıştı. Bilgi yok oldu, ticaret durdu ve insanlık yazmayı bile unuttu. Bugün biz de gölge orduları siber saldırılarda, derin webde veya anonim gruplarda arıyoruz. 3200 yıl önce bu gölge boynuzlu miğferler takmış ve ellerinde uzun kılıçlar tutan insanların suretindeydi. Eğer bugün bulut depolama alanlarımız, banka kayıtlarımız ve dijital hafızamız tek bir gecede silinse, bizden geriye deniz kavimlerinden kaldığı kadar bile iz kalır mıydı? Karşı karşıya olduğumuz şey sadece bir düşman değil, aşırı karmaşıklaşmış bir sistemin kendi kendini imha etme mekanizmasıydı. Ve bu mekanizma bir kez çalışmaya başladığında durdurabilecek hiçbir firavun veya hiçbir teknoloji yoktur. Eğer deniz kavimleri bir virüsse, doğa o dönemde vücudun iflas etmesine neden olan çoklu organ yetmezliğiydi. Tarihçiler uzun süre sadece savaşlara odaklandılar. Ancak modern bilim bize daha karanlık bir tablo çiziyor. Milattan önce 1200 civarında Akdeniz Havzası mükemmel fırtına dediğimiz geri dönülemez bir felaketler silsilesinin içine düştü. Bugün polen analizleri, mağara sarkıtları ve göl yataklarındaki tortular bize tartışmasız bir gerçeği kanıtlıyor. Milattan önce 1200 civarında Akdeniz tam 400 yıl sürecek bir kuraklık döngüsüne girdi. Ancak bu sadece yağmur yağmaması değildi. İzlanda'daki Hekla 3 yanardağının devasa patlaması gökyüzünü yıllarca sürecek bir kül bulutuyla kaplamış olabilir. Güneş ışığı azaldı, sıcaklıklar düştü ve tarım çöktü. Nil'in suları çekildi. Anadolu'nun buğday tarlaları toz bulutuna dönüştü. Hitit kraliçesinin Mısır firavununa yazdığı o mektuptaki çığlık tarihin en net açlık kanıtıdır. Ülkede yiyecek hiçbir şey kalmadı, hepimiz ölüyoruz. İnsanlar aç kaldığında sadakat biter. Açlık o meşhur deniz kavimleri göçünü tetikleyen asıl itici güçtü. Onlar fethetmeye değil, sadece karınlarını doyuracak bir toprak parçası bulmaya geliyorlardı. Çünkü kendi toprakları artık onları beslemiyordu. Jeologlar buna earthquake storm, deprem fırtınası diyor. Milattan önce 1225 ile 1175 yılları arasındaki o kritik 50 yılda Akdeniz'deki fay hatları adeta bir domino taşı gibi birbirini tetikledi. Miken, Tirins, Truva ve Hattuşa, bu devasa şehirlerin surları sadece düşman tarafından yıkılmadı. Yapılan kazılarda duvarların bindirme şeklinde yıkıldığı görüldü. Bu, yerin altından gelen devasa sarsıntıların kanıtıydı. Şehirler zaten depremle diz çökmüşken deniz kavimleri sadece o son darbeyi vurmak için oradaydı. Tunç çağı dünyası, bugünkü mikroçip dünyası kadar birbirine bağımlıydı. Tunç yapmak için iki ana maddeye ihtiyacınız vardı: bakır ve kalay. Bakır Kıbrıs'tan geliyordu ama asıl sorun kalaydı. Kalay o dönemde sadece binlerce kilometre öteden bugünkü Afganistan topraklarından geliyordu. Bu tarihin ilk küresel tedarik zinciriydi. Mısır'daki bir firavunun askeri gücü Afganistan'daki maden yollarının açık kalmasına bağlıydı. Deniz kavimleri Ugarit limanını yaktığında sadece bir şehri yok etmediler. Binlerce kilometre ötedeki imparatorlukların petrolünü, yani kalay akışını kestiler. Kalay gelmeyince tunç üretilemedi. Tunç üretilemeyince ordular silahsız kaldı. Silahsız ordular ise ne isyanları bastırabildi ne de dışarıdan gelen saldırıları. Bugün bir düşünün. Tayvan'daki çip fabrikaları dursa, Süveyş kanalı kapansa veya küresel ısınma tarımı vursa ne olur? Milattan önce 1200'de olan tam olarak buydu. Sistem o kadar karmaşıklaşmıştı ki tek bir parçanın kopması tüm makineyi durdurdu. Ne firavunların altınları ne de Hititlerin demir disiplini açlığı ve duran ticareti engelleyebildi. İnsanlık kendi kurduğu devasa mekanizmanın altında ezildi ve asıl trajedi bu çöküşün sadece birkaç 10 yıl içinde gerçekleşmesiydi. Bir kuşak içinde her şey bitti. Milattan önce 1100 yılında Akdeniz Havzası'na zifiri bir sessizlik çökmüştü. Bu sadece ekonomik bir kriz veya birkaç krallığın yıkılışı değildi. Bu
insan zihninin topluca silinmesiydi. Tarihçilerin antik karanlık çağ olarak adlandırdığı bu dönem tam 400 yıl sürdü. 400 yıl boyunca ne bir sanat eseri üretildi, ne bir saray inşa edildi, ne de tek bir satır tarih notu düşüldü. İnsanlık en büyük icadını kaybetti: okuma ve yazmayı. İken Yunanistan'ında yüzyıllardır kullanılan o karmaşık lineer B yazısı tamamen yok oldu. Babalar oğullarına yazı yazmayı öğretemedi. Çünkü artık yazacak bir devlet, tutulacak bir kayıt ve okunacak bir gelecek kalmamıştı. 400 yıl sonra insanlar tekrar yazmayı öğrendiklerinde atalarının inşa ettiği o devasa surlara bakıp dehşete düştüler. O devasa taş blokları insanların üst üste koyabileceğine inanmadılar. Onları tanrıların veya Kiklop adı verilen devlerin yaptığına dair efsaneler uydurdular. İşte mitoloji dediğimiz şey aslında unutulmuş bir medeniyetin üzerine çekilen bir perdeydi. Medeniyet o kadar yüksekten düşmüştü ki kendi geçmişini masal sanmaya başlamıştı. Peki bu antik trajedi bize bugün 2026 yılında ne anlatıyor? Merkür 1200 dünyası ile bugünün dijital dünyası arasındaki benzerlikler ürpertici boyutta. Biz de bugün tıpkı onlar gibi aşırı bağlantılı ve aşırı bağımlı bir sistemde yaşıyoruz. Onların tuncu neyse bizim elektriğimiz, internetimiz ve mikroçiplerimiz o. Bugün küresel tedarik zincirinde yaşanacak tek bir kırılma, bir kıtadaki çip fabrikasını durdururken diğer kıtada tarımı, ulaşımı ve enerjiyi felç edebilir. Tarih bize şunu hatırlatıyor: hiçbir medeniyet ne kadar gelişmiş olursa olsun yok edilemez değildir. Sistem ne kadar karmaşıklaşırsa en küçük bir sarsıntıda yıkılma hızı o kadar artar. Biz bugün tüm hafızamızı bulut dediğimiz soyut sunuculara emanet ettik. Fotoğraflarımız, paralarımız, bilgilerimiz ve tarihimiz sadece birer sıfır ve birden ibaret. Eğer bu enerji akışı bir gün durursa bizden geriye 400 yıl sonraki insanların tanrıların işi sanacağı bir kalıntı bile kalmayacak. Dijital bir karanlık çağı antik çağın karanlığından çok daha derin ve sessiz olacak. Milattan önce 1177'deki o ilk büyük reset bir gecede her şeyin nasıl bitebileceğinin somut kanıtıdır. Onlar da tıpkı bizim gibi sistemin sonsuza dek süreceğine emindi. Krallar lüks içinde yaşıyor. Tüccarlar dünyanın dört bir yanına mal gönderiyordu. Ama ufukta o siyah yelkenliler belirdiğinde ve doğa intikamını almaya başladığında artık her şey için çok geç kalmıştı. Medeniyet bir tercihtir ve bazen bu tercihi korumak için tek bir yanlış hamle yeterlidir. 3200 yıl önce dünya bir kez durdu. Bugünün gürültüsü içinde aynı sessizliğin yaklaştığını duyabiliyor musunuz? Belki de bu video bir sonraki karanlık çağdan önceki son kayıtlardan biridir. Karar sizin. Hazır mısınız? Yoksa sadece izleyecek misiniz?